kız bebekler için değişik, böyle ön kısmında süslemeli bir jile hazırladım. Bu jilemiz 3-4 yaşa uygundur. Ben sizlere ölçülerini de söyleyeyim. Bunun ölçüsü, beden kısmı 25 santim. Omuzdan etek kısmına kadar 51 santim. Etek kısmında daha önce bu modeli göstermiştim, etek kısmını başka bir jilede. Fakat bu detaylarını, burada kesme detaylarımızı daha detaylı olarak göstermeye çalıştım. Bunu 220 ilmekle başladım. Arkada 2 düğme açtım. Bebeğimizin kafasına daha rahat geçsin diye. Önünde bu şekilde bir süs yaptım. Böyle rahat, hoş bir jilemiz oldu. Bunun için iki yumak kullandım. 2 yumak sarı kullandım. Şöyle numarasını da gösterebilirim. Dilerseniz bu modelden yapmak isteyenler, aynı renk yapalım derlerse bu ipten alabilirler. Süslemesi için bir tane beyaz kullandım. Şiş numaram 4 numara. Ben çok beğenerek yapıyorum yaptığım modelleri. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunun ilmek sayısı çok fazla olduğu için ben bu şekilde fırfırını hazırlayıp sizlere göstermek istedim. 220 ilmekle başladım. Beyazla başlayıp 3 sıra haroşa ördüm. 3 sıra haroşadan sonra 20 sıra düz örgü ördüm. Yani şu şekilde sayarsak 1, 2, 3 diye sayarsak 20 sıra. Santim olarak da vereyim. 7 santim. Santim olarak da 7 santim ördükten sonra şimdi üst kısmına başlayalım. Beyaz ipimizi takıyoruz. Her iki ilmeği tek olarak alıp beyaz ipimizi takıyoruz. Yani 220 ilmeği 110 ilmeğe düşüreceğiz. Tüm ilmeklerimizi baştan sona kadar bu şekilde eksiltiyoruz. Beyaz ipimizi takarak. Şu şekilde göstereyim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Her iki ilmeği tek ilmek olarak aldım. Bu şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Ve burada yine düz örgü örerek birinci sıra haroşemizi yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bakın, birinci haroşemiz oluştu. Şimdi bununla bu şekilde 3 sıra haroşa yapalım.
Daha sonra tekrar sarı ipimize geçeceğiz. Ama ondan önce 3 sıra, yani böyle 3 diş haroşemizi tamamlayalım. Ben 3 sıra haroşemi tamamladım. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3. 3 sıra haroşemi tamamladıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Beyazla işimiz kalmadı artık. Şimdi sarı ipimizi alalım. Sarı ipimizle birlikte devam edeceğiz. Düz örgü olarak devam edelim. Evet, ipimizi taktık ve düz örgü olarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna bir gidelim. Şimdi sıranın sonuna düz örerek geldim. Terse dönüyoruz. Ters yönden ters olarak örmeye devam ediyoruz. Yani bir sıra düz örgü örmüş olacağız. Düzden düz, tersten ters örerek bu şekilde bir sıra düz örgü yapacağız. Şimdi örgümüzün ön yüzüne gelelim. Ön yüzünde artık kesmelerimize başlayacağız. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. Demin kestiğimiz ipi de sabitleyelim. Evet, şimdi kesimlerimize başlayabiliriz. Kesimlerimize başlayalım. Şimdi başlangıç ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmek örüyoruz. Başlangıç ilmeğimizle birlikte 21 ilmeğimiz oluyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 21. Şimdi burada bu iki ilmeğimizi birbirinin üzerinden atlatarak bir tane kesim yaptık. Bunu örüyoruz. Bu kestiğimizi de sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 tane örüyoruz. Yine 19 ve 20. ilmeği birbirinin üzerinden atlatıp örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 tane örüyoruz. 29 ve 30'u yine birbirinin üzerinden atlatarak bir kesim daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 yine 19 ve 20'yi birbirinin üzerinden atlatarak bir kesim daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20'yi yine birbirinin üzerinden atlatarak son kesimimizi yaparak bitiriyoruz. Şimdi ters tarafa dönüyoruz. Ters örgümüze devam ediyoruz. Tersten birinci sırayı örüyoruz. Sıranın başına kadar bir gelelim. Evet, ters taraftan birinci sıramızı tamamladık. Tekrar dönüyoruz. Şimdi ters yönde hiçbir işlem yapmadım. Düz yönde birinci kesimimizi yaptık. Bakın buralarda kesimlerimizi yaptık. Şimdi bunu yine hiçbir işlem yapmadan düz örgü olarak devam edeceğim. 5 sıra öreceğim. Bu şekilde düz olarak hiçbir işlem yapmadan birinci kesimimizden sonra 5 sıra örgümüzü öreceğiz. Yani şu şekilde sayacağız. 1 2 3 4 5 olarak sayacağız. Bunu düzden kesimimizi yapmıştık. Tersten geldik, bir sıra oldu. Düzden gideceğiz 2, tersten geleceğiz 3, düzden 4. Tekrar tersten geldiğimizde 5. sıradan sonra, yani 5 sıra ördükten sonra tekrar arttırmamızı yapacağız, kesmemizi yapacağız pardon. İkinci kesimimizi yapacağız ama aradaki sayılar farklı olacak. Bu defa 19-20'de değil, sayılar düşecek. Ona göre bir ikinci kesimimize kadar bir 5 sıra örelim. Evet, şimdi ben 5 sıra ördüm. Bu ilk sırada
2 sıra sarı ipimizi taktıktan sonra bir düz olarak gitmiştik. Tersten gelmiştik. Birinci kesimimizi yapmıştık. Onun üzerinden 1, 2, 3, 4 ve şişimizdekiyle birlikte 5 sıra ördük. Şimdi ikinci kesimimize geçelim. Şimdi ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Bir kesimimizi yapıyoruz. 2 ilmeği tek alarak bir kesimimi yaptım. Bununla birlikte sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ördük. Bakın daha önceki kesimimiz buydu. Bunun bir öndekiyle yani 19 tane ördük. 20 ve 21'i birbirinin üzerinden atlatarak ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın diğer kesimimiz burada. 17 tane örüyoruz. 18 ve 19'u birbirinin üzerinden atlatarak kesimimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Burada da iç kısımdan alacağız. 26, 27 ve 28'i birbirinin üzerinden atlatarak kesimimizi yapıyoruz. Bir kesim daha yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'u kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'u şu şekilde keselim. Başta sondakileri tek seferde keselim. Üzerinden atlatmayalım. Şöyle 2 ilmeği tek seferde alalım. Bu şekilde kesimimizi yaptık.
Şimdi burada orta kısımda açıklık fazla olduğu için, yani sayıları denk getirmek için, şimdi bu şekilde kesimlerimizin hepsinin sayısı birbirine eşit gelecek. Şimdi bunun üzerine yine bir 5 sıra daha örelim. Aynı burada yaptığımız gibi bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüştük. Bu 6. sıramız, yani şu sıramız kesim sırası. Burada kesimimizi yaptık. Bunun üzerinden 5 sıra daha gidelim. Yani bir tersi 1. sıra olarak sayalım. Tersi 1. sıra, düz 2, 3, 4, 5. Yine tersten 5 olarak geleceğiz. 6. sıramızda düz yöne geldiğimizde yine kesimlerimize devam edeceğiz. Evet, yine 5 sıra ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıramızı ördükten sonra şimdi 3. kesimimize başlayacağız. Yine ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Yandaki 2 ilmeği tek seferde keselim. Bir, yani baştaki ilmeği saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 örüyoruz. 19, 20'yi üzerinden atlatarak kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ilmekleri birbirinin üzerinden atlatarak kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. ilmekleri birbirinin üzerinden atlatıyoruz. Bir kesim daha yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18'i kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Pardon, burayı tek seferde kesecektik. Tek seferde keselim ve örerek bitirelim. Şimdi 3. kesimimizi de yaptık. 1, 2, bu 3. kesimimiz oldu. Buraya da iğnemizi takalım. Yine bir 5 sıra daha gidip gelelim.
Evet, şimdi 1 2 3 kesimimizi yaptık. Dördüncü kesim için yine 5 sıra ördük. Şimdi dördüncü kesimimize geçebiliriz. Yine ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Hemen yanındaki 2 ilmeği tek seferinde alarak onu 1 sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 örüyoruz. 17 tane ördük. 18 ve 19'u birbirinin üzerinden atlatarak kestik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 kesimimizi yapıyoruz. Tekrar şişe takarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24'ü kesiyoruz ve örüyoruz. On 16 ve 17'yi atlatarak örüyoruz. On 16 ve 17 tek seferde alıp kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi dördüncü kesimimizi de yaptık. Buraya yine iğnemizi takalım. Yine 5 sıra daha örelim. Dördüncü kesimimizi yaptık. Beşinci kesimimizde yeniden sayılarını göstereyim. Evet, ben 5 sıramı tamamladım. 1 2 3 4 5 tane kesim yaptık. Şimdi 6. kesimimize başlayalım. Şimdi başlangıç ilmeğimizi boşalıyoruz. Yine 2 ilmeğimizi tek seferde keserek bunu 1 sayıyoruz. Bununla birlikte 15 tane örelim.
Evet, 15 ördük. 16 ve 17'yi kesiyoruz. Bir olarak sayıyoruz. 13 tane örüyoruz. Bir olarak bu 1 2 13 tane ördükten sonra 14 ve 15'i kesiyoruz. Şu kestiğimizle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 örüyoruz. 19 ve 20'yi kesiyoruz. Yine 13 tane örüyoruz. 14 ve 15'i kesiyoruz. Yine 13 tane örüyoruz. On dört ve 15'i kesip kenar ilmeğimizi örüyoruz. Altıncı kesimimizi de yaptık. Şimdi 5 sıra daha örelim. 7. kesimimizin sayılarına geçelim. Evet, şimdi ben yine 5 sıramı ördüm. 7. kesimimize geçebiliriz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bir kesimimizi yapıyoruz. Bununla birlikte, yani bunu bir sayarak yine aynı şekilde 14 tane örüyoruz. On beş ve 16'yı kesiyoruz. Bir sayarak 12 tane örüyoruz. On üç ve 14'ü kesiyoruz.
Bununla birlikte 16 tane örüyoruz. On yedi ve 18'i kesiyoruz. 12 sayıyoruz. On üç ve 14'ü kesiyoruz. Yine 12 sayıyoruz. On üç ve 14'ü kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi tamamlıyoruz. Yine iğnemizi takalım. 7. kesimimizi de yaptık. Şimdi bunun üzerine bir son kesim daha yapacağız. Bir 5 sıra daha gidip gelelim. Son kesimimizi de göstereyim. Şimdi 7. kesimimizden sonra yine 5 sıramızı ördük. 8. ve son kesimimizi yapalım. Yine kenar ilmeğimizi boşalalım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimizi keselim. Bununla birlikte 14 tane örelim. On dört ilmeğimizi ördük. 15 ve 16'yı kesiyoruz. 11 ilmek sayalım. On iki ve 13'ü kesiyoruz. 15 ilmek sayalım. On altı ve 17'yi keselim. 11 sayalım. On iki ve 13'ü keselim.
Son ilmeğimizde keselim. Kenar ilmeğimizle bitirelim. Evet, şimdi ben bir 5 sıra daha ördüm. 7 kesim yapmıştık. Şimdi 8. ve son kesimimizi yapalım. Daha sonra bel kısmına geçeceğiz. Yine kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bir kesimimizi yapıyoruz. 13 tane örelim. 2 13 tane örüyoruz. 14 ve 15'i kesiyoruz. Bir tane örüyoruz. 12 ve 13'ü kesiyoruz. ...14 tane örüyoruz. 15 ve 16'yı kesiyoruz. ...11 örüyoruz. 12 ve 13'ü kesiyoruz. Örüyoruz. 12 ve 13'ü keserek kenar ilmeğimizi alıyoruz. Şimdi 8 defa kesim yaptık. Her kesimin arasında 5 sıra ördük. Eğer siz bunu daha büyük yapmak istiyorsanız bu aradaki 5 sıra gittiğimiz sıraları daha fazla yapıp kesimlerinizi o şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz daha küçük olmasını istedim. Şimdi burada 5 değil ama 7, 8 ya da 10 olarak bu şekilde de kesimlerinizi yapıp boyunu uzatabilirsiniz. Sayıları aynı olabilir. Şimdi toplamda kaç ilmeğimiz kalmış bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60, 62, 63 ilmeğimiz kaldı. Bakın kesimlerimizin sayıları bu şekilde geldi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kesim yaptık. Her kesimimizde bu şekilde düzgün bir model çıkarmış olduk. Şimdi bunu bir 5 sıra daha gidip gelelim. Aynı bu şekilde 5 sıra daha örelim. Ondan sonra da bel lastiğine geçelim. Evet, ben yine son 5 sıramı yaptım. 5 sıramı da bitirdim. 8 tane kesimimizi de yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde kesimlerimizi tamamladık. Şimdi hiçbir işlem yapmadan bel lastiğine geçeceğiz. Belimizin lastik kısmını yapacağız. Yine kenar ilmeğimi boşaldım. Bir düz, bir ters olarak lastiğimize başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi tersimize dönüyoruz. Yine düz kısımları düz, tersleri ters olarak bir düz bir ters devam ediyoruz. Bu şekilde lastiğimizi tamamlayacağız. Lastiğimizi bir 7 sıra bir örelim. Ondan sonra üst beden kısmına bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben lastiğimi tamamladım. Bu 8 sıra lastik ördüm. Şunu da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 sıra burası düze geliyordu zaten. Şu kısım düzdü. 8 sıra lastiğimizi ördük. Şimdi üst bedene geçebiliriz. Lastiğin hemen üzerinden ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane düz örgümüzü örüyoruz. Ben burada yerlerini işaretlemiştim. 1, 2, 3, 4 tane haroşa öreceğiz. Bu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ördükten sonra bir ters örüyoruz. Şimdi 4 tane haroşemizi örüyoruz. İğnemizi çıkartalım.
terse dönüyoruz. Bir, iki, üç, 4 haroşamızı ördükten sonra bu ters aldığımız ilmeği buradan değil, Selanik örgüsü yapacağız. Onun için bir alttan batarak düz örgümüzü alıyoruz ve ters olarak devam ediyoruz. Tekrar dönüyoruz. Yine düz örgümüze devam ediyoruz. Yine 17 ilmeğimizi örüyoruz. Ve buradaki ters olan ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz. Diğer haroşilerimize devam ediyoruz. Bakın birinci sıra haroşemiz oluştu. Tekrar dönüyoruz. 4 haroşemizi yapıyoruz. Ve buradaki Selanik batışımızı bir alt kısımdan buradan batıyoruz. Ters olarak devam ediyoruz. Tekrar aynı şekilde ilmeğimizi örüp 18.yi Selanik örgümüzü ters alıyoruz. Yine haroşelerimizi yapıyoruz. İkinci haroşemizi tamamladık. Yine Selanik örgümüzü batıyoruz. Ters olarak devam ediyoruz.
Evet, düzümüzü ördük. Selanik örgümüzün ters örgüsünü ördük ve haroşelerimizi tamamlıyoruz. Şimdi bunu 5 diş haroşeye tamamlayalım. 1 2 3 tane oldu. 5 diş yapalım. Bu tarafı da ben başka bir şişe alayım. Daha rahat size gösterebilmek için. 5. haroşemizde ipimizi geçireceğimiz kısmı açacağız. Evet, şimdi 5 sıra ördüm. Yani şu şekilde 1 2 3 4 5. 5 diş ördüm. Şimdi yine aynı şekilde başa kadar gelelim. On 16 tane ördük. Yine 17.'ye bu şekilde Selanik örgümüzü aldık. 1 örüyorum. Pardon. Daha örmeden. İlk önce bu ikisini bir keselim. Şimdi Selanik örgümüzü aldıktan sonra 2 tane düzümüzü kesiyoruz. Bir tane bol bir şekilde arttırıyoruz. 2 tane düz örgümüzü yine örüyoruz. Burada ipi geçireceğimiz kısım aynı ilk açtığımız gibi bir ilik açmış olduk aslında. Şimdi 4 tane haroşemizi örelim. Selanik örgümüze, yani şu bir alta batalım. Yine terslerimize devam edelim. Evet, burada en alt kısımda bağcık yaptığımız kısmı buraya takacağız. Şimdi bu aradaki Selanik'i yürütmemizde beyaz ön kısımdaki beyaz patımızı buraya dikmek için daha net göreceksiniz dikiş yaparken. Bunu da bu yüzden kullandım. Hem de bu kısımda biraz daha çukurluk oluşmuş oldu. Şimdi bu açtığımız iliğin üzerinde bir tane haroşemiz oluştu. Bunu bir 7 diş bir örelim. Aradaki mesafeye bir bakalım. Aynı bu şekilde 7 diş bir örelim. Evet, şimdi ben 7 sıra ördüm. Bu hemen ilikten sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. dişimizi yaptık. Şimdi diğer iliğimizi açacağız. Selanik örgümüzü örüyoruz. Bir kesiyoruz. Bir dolayarak arttırıyoruz. Ve 2 haroşemizi örüyoruz. Bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi geriye dönelim.
4 haroşemizi ördük. Bir Selanik batışımızı battık. Ters olarak devam ediyoruz. Tekrar bir gidip dönelim. Kolu nasıl keseceğiz onu göstereceğim. Bir gidip gelelim, haroşelere göre devam edelim. Evet, şimdi bir sıra gittim geldim. Yani şu şekilde göstereyim. Şimdi ikinci iliğimizi açtıktan sonra, bu birincisiydi. Arada 7 diş ördük. İliğimizi açtık. Ve 2 tane. Yani 2 sıra daha haroşemiz oldu. Şu şekilde. İkinci haroşemizi tamamladık. Şimdi kol kesimine geçebiliriz. İkisini bir alıyoruz. Bir kestik. Bunu buraya takıyoruz. Yine ikisini bir alıyoruz. 2 kestik. Takıp yeniden 2 tane ilmek alıyoruz ve 3 tane kesim yaptık. Şimdi başa gidelim, tekrar dönelim. Selanik'imizi örüyoruz. Örgümüzün tersine dönüyoruz. Yine aynı işlemleri yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Son ilmeğimizi de örüp dönüyoruz. Şimdi 3 tane kestik. Yine 2 ilmeği tek seferde alıyorum. Bir kesimimi yaptım. Şime tekrar takarak bir yanındakiyle birlikte kesiyorum. İkinci ilmeğimi de kestim. 3 2 olarak kestim. Tekrar devam ediyoruz. Ve dönüyoruz. Selanik örgümüze batıyoruz. Dönüp bir ilmek daha kesiyoruz. 3 2 1 olarak kestik şu an.
Ve son kez keselim. Bir ilmek daha, yani 2 ilmeği tek alarak bir tane daha kesim yapıyoruz ve son kesimimiz. Kol kesimimiz tamam. Şimdi burayı yine 7 dişe tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 oldu şu an. 2 diş daha yapalım. Ondan sonra diğer 3. iliğimizi açacağız. Şu şekilde göstereyim. Her 7 sırada ilmeğimizi açacağız. Aynı şekilde bir 7 sıra daha örüp 3. ilmeğimizi de açalım. Evet, şimdi 3. ilmeğimizi de açalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördük. Selanik örgümüzü örüyoruz. Kesimimizi yapıp üzerine dolayarak bir artırıp 2 haroşemizi örüyoruz. Bu şekilde bir tane daha açalım. Bir yaka kısmına geldik mi ona göre bir bakalım. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4. iliğimizi açtık. 4. ilikten sonra 2 sıra ördük. Bu şekilde 2 diş ördük. Ve şimdi düz yönden öreceğiz. Evet, düz yönden sıra sonuna kadar gelelim. Ters Selanik'imizi yine alalım. 4 tane düzümüzü örelim. Ve ters dönüşte haroşelerimizi keselim. Burada birbirinin üzerinden atlatarak keseceğim. 1 örüp bir diğerinin üzerinden atlatıyorum. 2 3 4 Selanik'imizle beraber devam edelim artık. 4 tane sadece buradaki haroşelerimizi kesmiş olduk. Artık burası kenar ilmeği olarak devam edecek. Düz bir şekilde örelim. Buraya artık hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Ben size birazdan kaç santim öreceğinizi söyleyeceğim. Bir bakalım ne kadar olacak. Düz olarak bir örelim. Evet, şimdi kesimden sonra buradan sayarsak 18 sıra. Yani şöyle tek tek 18 sıra olarak, santim olarak da verirsem şu şekilde vereyim. 5 santim. 5 santim öreceğiz. Artık omuzun tamamını kapatacağız. Bu şekilde örüp bir diğerinin üzerinden atlatalım. Örerek bir diğerinin üzerinden atlatarak tüm ilmeklerimizi kapatalım.
Evet. Bütün ilmeklerimizi bitirdik. İpimizi dikebileceğimiz kadar kesip düğümleyerek sabitleyelim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer beyaz kısma geçelim. Bu orta kısımdaki beyaz kısmı yapalım. En son bu diğer tarafı yapalım. Şimdi beyaz kısma geçelim. Şimdi örgümüzün tersini çevirelim. Bu baştaki şu ilmeğimizi şişimize takalım. Bakın 1 2 3 ve 4. Şimdi 4 tane buradan ilmeğimizi aldık. Yani haroşelerimizi aldık. Örgümüzün tekrar düzüne dönelim. Buradan haroşemizi tamamladık. Gelirken 4 tane de bu taraftan alacağız. Şimdi ipimizi bir takalım. Şuradan ilk ilmeğimizi beyaza bağlayalım. Bir ilmeğimizi alalım. Şimdi örmeye başlayalım. Düz olarak başa kadar gelelim. Şimdi bu ilmeğimizi ördük. Buradan şu yan taraftaki ilmeklerimizden bir iki 3 bu şekilde biraz zor oluyor ama ve 4. Dördüncü ilmeğimizi de çıkartalım. Burada şimdi toplamda kaç sayımız oldu bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 27. 27 tane ilmeğimiz oldu. Artık bunu düz haroşa olarak devam edeceğiz.
Son ilmeğimizi de örünce ipimizi bağlayalım, sabitleyelim. Bu şekilde beyaz kısmını devam ettireceğiz. Daha sonra da burayı öreceğiz. Ama siz dilerseniz bu tarafı da yapıp, yani bu kısmı da çıkıp daha sonra arka kısımdan bu şekilde ilmekleri alarak devam edebilirsiniz. Yani 4 buradan alacağız ilmek, beyaz ipimizi takarken bu tarafa gelip 4 ilmek de bu taraftan alacağız. Artık bu beyaza hiçbir işlem yapmadan burada kaç sıra haroşa örmüşüz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 29. 29 haroşa örmüşüz. Bunu da 29 sıra öreceğiz ve aynı bu şekilde buradan kesimimizi yapacağız. 29 sıra bir örelim. Daha sonra kesimimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ben ön kısmı şu an bitirdim. 29 sıra beyaz haroşemi ördüm. 30. sırada kestim. Bu yan tarafı bitirmiştik. Şimdi diğer tarafa geçelim. İpimizi takalım. İki, üç, 4 tane haroşemizi örüp bir selanik için tersimizi örelim. Ve düz olarak devam edelim. Örgümüzün tersini dönelim. Son 5 ilmeğe kadar ters örgümüzü örelim. Bu son 1 2 3 4 haroşemiz var. Bu da selanik batışımızı yapacağız bunda. Yani burada bir alta batarak selanik batışımızı yapıp düz haroşelerimize devam ediyoruz. Birinci sıra haroşemizi tamamladık. Bu haroşelerden sonra tersimizi giderek selanik örgümüzü de oradan daha önceki gibi devam ettireceğiz. Evet, şimdi selanik örgümüzün tersini alarak yine düzden devam ediyoruz.
Evet arkadaşlar. Ben sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Şu şekilde göstereyim. Burada daha önce yaptığımız işlemin aynını bu tarafta yapacağız. Şimdi 5 sıra, yani şu şekilde 5 diş haroşemiz olduğunda birinci iliğimizi açacağız. Yine aynı 7 diş öreceğiz. Yine bir iliğimizi açacağız. Yani bu tarafta ne yaptıysak aynını bu tarafta da yapacağız, diğer tarafta. Kol kesimini yapacağız. Yakadaki burada 4 haroşemizi keseceğiz. Ve omuz şeklini aynı şekilde yaparak diğer tarafı da bitireceğiz. Ön kısmı da tamamladıktan sonra kolumuzu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Kol yapımını, kesimlerini ve dikiş yerlerini hepsini tek tek göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, elbisemizi tamamladık. Kol biyelerini, yakasını ve süslemelerini yaptık. Daha önce buradan açtığımız iliklere bu şekilde bir ip hazırlayarak süslemesini yaptım. Arka kısımda düğmelerimizi diktim. Bel kısmının lastiğini geçirdim. Ve elbisemizi bitirdik. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.